İlk öncelikle Coracobrachiolis kelimesini parçalara ayıralım. Coraco, Brachi ve Alice. Coraco, Yunanca kelime olan korax'tan gelir ve korax'ın anlamı kuzgun demektir. Hani kargalar ve kuzgunlar gak gak diye ses çıkarır ya. Bu da korax, korax'tan aklınızda kalsın. Brachi ise kolun demektir. Yani kola ait, kolumuza ait. Kolun, İngilizce olarak of the arm. Alice ise Latince'de bir iyilik ekidir. Daha iyi anlamanız için Türkçedeki ın in eklerine benzetilebilir. Onun evi, senin evin, benim evim gibi. Tüm elimizdeki bilgilere baktığımızda şu an için Coracobrachiolis kelimesinin Türkçesi kuzgun, kola ait olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya neden bu kasın içerisinde kuzgun kelimesi var? Bu kasın kuzgunlukla ne bağlantısı olabilir? Bu cevap bu kasın başladığı kemikte gizli. Bu kasın başladığı kemiğin adı coracoid process yani Türkçesiyle kuzgun benzeri çıkıntı. Bu kemik bir kuzgunun gagasına benzetilir. Bu yüzden adını Yunanca'da corax olarak almıştır. Bu daha sonra coracoides yani Türkçesiyle kuzgun gibi olarak evrilmiş ve günümüzdeki coracoides halini almıştır. Ve buradan da anlayacağınız üzere Coracobrachiolis oluşmuştur. Pekala, bu kasın adının kökenini yani etimolojisini öğrenmiş olduk. Coracobrachiolis'in neden Coracobrachiolis olduğunu anlamış olduk. Öyleyse şimdi bu kasın görevlerine geçelim. Bu kasın görevi fleksiyon, addüksiyon, küçük bir ölçüde humerus'un yani üst kol kemiğimizin iç rotasyonu ve omuz eklemimizin stabilizasyonudur. Şimdi bunları Türkçe'ye çevirelim. Addüksiyonu anlatmak bence en kolay olacak. O yüzden ilk ondan başlayalım. Addüksiyon, kolun yandan içeri doğru kapanması demektir. Tabi bir de abdüksiyon var. O da bunun tam tersi. Şimdi size tek bir hamleyle bu iki terimi sonsuza kadar aklınızda kalacak şekilde öğretiyorum. Addüksiyon ve abdüksiyon kelimelerinde fark edeceğiniz üzere tek bir harf farkı var. O da ikinci harfleri olan D ve B harf farkı. Alfabemiz A, B, C, D diye gidiyor değil mi? A harfinde sabit kalıyoruz. B harfinde kolumuzu yana doğru açıyoruz yani abdüksiyon. C harfinde sabit kalıyoruz ve D harfinde kolumuzu kapatıyoruz yani addüksiyon. B harfinde kolumuzu açtık yani abdüksiyonu ifade ettik. D harfinde kolumuzu kapattık yani addüksiyonu ifade ettik. A, B, C, D ritmi. Olayı anlayabildiniz mi? A, B, C, D diye sayarak bunu aklınızda böyle tutabilirsiniz. İşte Coracobrachiolis'in görevlerinden birisi addüksiyondur. Peki bu kas nasıl addüksiyonu sağlıyor? Bu kas humerus kemiğine yani üst kol kemiğimizin gövdesine bağlanıyor. Böylelikle bir ucu kolumuzda, bir ucu da kolumuzun dışında omuz taraflarında oluyor. Ve bu kas kendini sıktığı zaman doğal olarak bu kasın boyutu azalıyor. Böyle de olunca tahmin edebileceğiniz gibi iki ucu da birbirine yaklaşıyor ve kolumuz içeriye doğru çekiliyor. Çekilmek zorunda kalıyor. İşte biz buna addüksiyon diyoruz. Şimdi sıra gelsin fleksiyona. Fleksiyon ise vücudun iki bölümünün birbirine yakınlaşmasıdır. Örneğin siz kolunuzu şu şekilde kapattığınızda bu fleksiyon olur. Hatta iki parmağınızı birbirinize yakınlaştırmanız da fleksiyon olur. İşte Coracobrachiolis kası kolun şu şekilde fleksiyonunu sağlar. Şimdi aklınızda şöyle bir soru takılabilir. Addüksiyon da kolu içeriye çekiyordu, fleksiyon da kolu içeriye çekiyor. O zaman neden biz bu iki hareket için farklı terimler kullanıyoruz? Bunun cevabı addüksiyon ve fleksiyon farkında. Bu iki terim arasındaki fark şudur. Addüksiyonda vücudun orta kısmı önemlidir. Eğer bir uzuv vücudun orta hattına yaklaşıyorsa bu addüksiyon olur. Ama fleksiyonda herhangi bir iki uzvun birbirine yakınlaşması yeterlidir. Vücudun orta hattı baz alınmaz. İki tane uzuv olsun, birbirine yakınlaşsın, yeterdir. Ve bizim kolumuzda fleksiyon, kolun gövdenin sağ veya sol yanına yakınlaşmasıdır. Ama addüksiyon direkt olarak kolun orta hatta yakınlaşmasından ibarettir. Aradaki fark budur. Şimdi gelelim Coracobrachiolis kasının küçük ölçüde kolun iç rotasyonunu sağlamasına. Tahmin edebileceğiniz gibi Coracobrachiolis kası kendisini sıktığında humerus kemiğini yani üst kol kemiğini hafif kendi ekseni etrafında da çevirmiş olacaktır. Çünkü bağlandığı yer humerus kemiğinin gövdesi ve başladığı yerde omuz taraflarında başka bir kemikte. Biraz düşünürseniz mantığını anlayacaksınızdır.
Ve sıra omuz ekleminin stabilizasyonunda. Bunu birazcık daha temel anlatacağım. Biraz daha kendi mantığımı kullanmak istiyorum. Sonuçta bu kasın bir tarafı üst kola, bir tarafı da omuz tarafındaki korakoid çıkıntısına bağlanıyor. Ve doğal olarak kol ile omuz arasında bir dengeleyici görev görmesi gerekiyor. Ki bu da omuz ekleminin stabilizasyonuna yarıyor. Olay bu. Evet, size coracobrachialis kasının neredeyse tüm önemli ayrıntılarını anlatmış ve öğretmiş bulunmaktayım. Videoyu kapatmadan önce artık bir tam anlamıyla coracobrachialis kelimesini Türkçe'ye çevirelim ha. Ne dersiniz? Türkçe'ye biraz daha katkı yapalım. Coracobrachialis kelimesini Türkçe'ye çevirecek olursak şöyle olur. Kuzgun benzeri kemikten başlayan kola ait olan kas. Daha da kısaltalım. Kolun kuzgun kası. Bu kadar. Bitti.